Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Hoş geldiniz. Sizler için çay saatinde böyle kıyır kıyır olan kurabiyeler hazırlayacağım. Tuzlu kurabiye olacak. Üzeri susamlı ve çörek otlu. Kıyırdayan kurabiye. Aynı zamanda bu kurabiyeyi çay saatlerinizle birlikte çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. İçinde tereyağı var, üzerinde çörek otu, susam var. Oldukça da vitaminlidir. Annelerin inşallah imdadına yetişmiş oluruz. Efendim kurabiyemizde neler var? Hemen malzemeleri paylaşmak istiyorum kıymetli seyircilerim. 3 su bardağı unumuz var. 200 mililitrelik bardak ile 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı üzüm sirkesi veya elma olur, 125 gram tereyağı, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı burada kabartma tozumuz var kıymetli seyircilerim. Son derece kolay. Bütün malzemeleri birleştireceğiz, sevgimizi katacağız ve güzel bir kurabiye ortaya çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce unu karıştırma kabının içine döküyorum. Ortadan başlayacağız. Evet, yumurtanın akını aldım. Tuz, şeker, kabartma tozu, yumurtanın akı ortaya açılmış olan havuzun içerisinde. Şimdi sıvılar geliyor. Tereyağı oda sıcaklığında şöyle bastığınızda parmağınız ile parmak rahat bir şekilde gidebilmeli. Çünkü sert olursa dolaptan çıkartırsanız işiniz çok zor olur. 1 çay bardağı buraya çiçek yağı koydum. İsterseniz diğer sıvılardan da yararlanabilirsiniz. 1 çorba kaşığı çok dolu olmasın. İçerisine sirkesini verdim. Şimdi kurabiye için her şey hazır. Yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Çörek otu susam da burada. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Ve sevgiyle havuzun içindeki yumurta akı, tereyağı, sıvı yağ karışımın içine dalıyoruz. Kurabiyemizin kıvamı ortaya çıktı. Şöyle baktığım zaman biraz yumuşaklık var. Yani normalde yumuşacık isteyenler için tam ideal ama ben buraya artı 1 kaşık un ilave edeceğim. 3 su bardağı un. Tam net ölçüyü veriyorum. Artı 1 kaşık. Kaşığımız nasıl? Tepeleme dolu. Tepeleme dolu unu ilave ettim. Allah bereket versin. Daha da un koymam buraya. Bu da yeterli olur. Oda sıcaklığında tereyağı olsun. Kıymetli seyircilerim, çay bardağının ölçüsünü soruyorsunuz. Kaç mililitrelik çay bardağıyla sıvı yağ koydun Oktay Usta diyen seyircilerimiz var. Hemen söylüyorum. 100 mililitrelik çay bardağıyla. Yani yarım su bardağına denk düşer yağımız. Evet, şu anda hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu kıymetli seyircilerim. Bakın şimdi buradan şöyle hemen buraya bir normal tezgah alayım. Oradan daha net göreceğiz. Gelir misin canım? Sevgiyle gel. Seyircilerim için gel. Güzel güzel şöyle sofralarda yerini alsın. Bakın. Görüyor musunuz? Kaymak gibi bir kurabiye hamuru, tuzlu kurabiye hamuru ortaya çıkmış bulunuyor kıymetli seyircilerim. Kurabiye hamurunun bir püf noktası da normal mayalı hamurlar gibi uzun uzun yoğurmuyoruz. Çünkü uzunca yoğurursanız elinizdeki ısı hamura geçer ve yağını bırakmaya başlar. İçindeki tereyağı ve sıvı yağ sevgiyle hamurla buluşmuş halindeyken bu defa dışarıya doğru çıkmaya başlar. Onun için hemen kıvamını karıştırıyoruz. İsterseniz mutfak robotunuzda da karıştırabilirsiniz veya benim gibi elle karıştırın. Birazdan dinlensin bir 10 dakika. Ondan sonra şekil verme bölümüne geçiyoruz. Hamurumuzu streç filme sardım. 10 dakika buzdolabında beklettim. Ve şimdi dolaptan çıkardım hamuru. Dinlendiği zaman güzel olur hamur. Yumuşacık böyle tam kıvamında olur. Bir keseyim. Kıvamını görmek ister misiniz? Bakın görüyor musunuz? Çok güzel bir görseli oldu sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Canım sen orada öyle kal sevgiyle. Şimdi uzun bir hemen şuradan fitil yuvarlayalım.
Ondan sonra isterseniz kalıplarla da kesebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Çocuklarla hem de bir mutfak etkinliği olmuş olur. Yavrularınız da mutlu olurlar. Hafiften şöyle bastırayım. Canım benim. Şurası biraz fazla gelmiş. Şurayı da düzeltelim. Tamam. Ondan sonra hemen burada üzerinden bir çatalla geçmeyi planlıyorum. Güzel olur. Bir motif vermekte fayda var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle üzerinden çatal ile geçiyoruz. Bir de yandan çatalımızın ters tarafıyla çok fazla bastırmadan sadece şekil almasını istiyoruz. Şeklini alıyor. Ondan sonra isterseniz şöyle verev kesebilirsiniz. İsterseniz şu anda benim keseceğim şekilde lokmalık böyle tek seferde ağza atılıp yenilebilecek güzel bir kurabiye hazırlıyorum sizler için. Adet olarak da kaç tane çıktığını birazdan sayarım. Yavruların beslenmesine de güzel gider. Bakın görüyor musunuz? Bak motiflere bakın. Görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Çok güzel oldu böyle. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Böyle minik minik olsun tek tek lokmalık da hazırlamak mümkündür. Şimdi kesmiş olduğum kurabiye hamurunu hemen yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Buranın üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Çörek otu susam karışımından koyacağız. 170 derecelik fırında pişireceğiz sevgiyle. Ben hepsini aynı işlemi yapıyorum. Evet, şimdi yumurtasını sürdük kurabiyelerimizin. Üzerine çörek otu ve susam karışımından paylaştırıyorum. Biraz burada bolca veriyorum ki böyle çocuklarımız için de çok faydalıdır. Çünkü çörek otu 72 derde deva deniliyor. Ondan dolayı biraz normalinden bir fazla koyuyorum. Şifa niyetiyle, sevgiyle hazırlıyor ve yolumuza o şekilde devam ediyoruz. Gayet güzel oldu. Ne dersiniz sevgili seyircilerim? 38 adet çıktı. Kurabiyemizden küçük kesilirse tam 40 tane çıkar Allah'ın izniyle. Çok güzel oldu. Önceden ısıtılmış kaç derecelik fırın? 170 derecelik fırında ortalama 15 ile 20 dakika arasında pişerler. Kıyır kıyır tuzlu bir kurabiye tarifi. Çayı demleyebilirsiniz. Güzel demlenmiş çayla birlikte de iyi gider. Canım, iyi yolculuklar diliyorum. Sevgiyle pişer misin lütfen? Alt üst pişirme bölümü. 170 derece sıcak fırına gönderiyorum. İyi yolculuklar diyor ve bekliyorum. Çayımızı doldurduk. Şimdi fırından güzel taze pişmiş çıtır çıtır kıyır kıyır bir kurabiye tarifi geliyor sizler için. Saatini de şimdi sizlerle paylaşacağım. Çok güzel olmuş. Tam çocukların beslenmesine koyabileceğiniz, çay saatlerinde ikram edebileceğiniz bir kurabiye tarifi. Tuzlu kurabiye. Şimdi tatlı mı tuzlu mu diye seyircilerimiz sorabilirler. Tuzlu bir kurabiye. Şöyle hemen şuradan kaldırayım. Bakın zemini de gayet güzel pişmiş. Şuraya da bakalım. Oo, bir tık bile fazla pişmiş sevgili seyircilerim. Hemen saatime bakıyorum. 40 dakika oldu. Yani 30 ile 35 dakika arası normal sevgili seyircilerim. Aşırı kıyır olsun derseniz 35-40 dakikaya kadar süreyi uzatabilirsiniz. Kıyır kıyır tuzlu bir kurabiyemiz çıktı. Şimdi servis tabağına alacağım. Çayımı da koydum. Güzel güzel tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Sizler için kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim. Oktay Usta'nın web sayfasından da takip edebiliriz. En yeni tarifler şef-oktayusta.com. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlık kalın efendim.